Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Benden en çok istenen inceleme ile yani çoğumuz için kalite, performans ve uzun ömürlü kullanmak için düşündüğümde şu anki piyasa şartları ve alım gücünü hesaba katarsam alınabilecek en mantıklı aralık yani 30.000 ile 40.000 bandındaki en iyi laptopları inceleyeceğiz. Ve baştan da belirteyim, bu videoda her zaman olduğu gibi herhangi bir sponsorluk yok. Yani benim almayacağım, önermediğim hiçbir cihaz bu listede olmayacak. O yüzden içiniz rahat olsun ama laptop alırken nereden aldığımız ve satıcılar da bir o kadar önemli. Bu laptopların hepsinin en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Ve sesim biraz kötü geliyor olabilir. Çünkü 2-3 gündür hastayım. Hala iyileşemedim. O yüzden sesim için kusura bakmayın. Ve indirimli ürünleri paylaştığım WhatsApp kanalımızda var. Onun da bağlantıları aşağıda olacak. Ayrıca sizce bu serinin daha uygun fiyatlı versiyonda gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve özellikle de bu tarz fiyat aralıklarına göre laptop öneri videoları gerçekten çok fazla araştırma ve bir o kadar da emek istiyor. O yüzden destekleriniz benim için çok önemli. Şimdi 30.000 TL'ye alınabilecek en ucuz laptopumuza başlayalım. Burada benim de favorilerimden Victus 16'nın Ryzen 7 7. nesil ve 16 GB RAM'li versiyonunu görüyoruz. 1 TB SSD ve RTX 4050'nin de 120 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. 16.1 inç Full HD 144 Hz bir panele sahip. Kasa kalitesi soğutma yönünden Victus 16'ların hepsi birebir aynı. Yani Victus'lar arasında ısınmayı belirleyen faktör işlemci oluyor ve Ryzen tarafında özellikle 7. nesil işlemciler hem verimlilik hem de performansta oldukça dengeli. Bu laptopu kullanırken 80 derecelerin üstünü hiçbir şekilde görmeyeceksiniz. Ama bu fiyatlarda çok kalacak bir laptop değil. Üçüncü sırada da eğer bütçeyi 2000 daha arttırabiliyorsak bu noktada 16x2 32 GB RAM'leri ile bir önceki laptopun 32 GB'lık versiyonu da indirime girdi. Bütçe sınırım tam olarak 30.000 ise bu laptopta kaçırılmayacak durumda. Benim 35.000 TL altı favori laptopum Victus 16'nın Ryzen 5 7640S RTX 4060 120 Watt'lık versiyonu önümüze çıkıyor ve Ryzen 5 7640S gibi 6 çekirdek ve 12 thread'lik bu fiyat bandının hem verimlilik hem de performans olarak en güçlü işlemcisiyle gelirken 16 GB 8x2 5600 MHz RAM'ler ve 16.1 inç Full HD 144 Hz panelle de birlikte geliyor. Dostlar, özellikle Victus 16'yı bu fiyat bandında öne çıkaran en önemli 3 nokta var. İlki 4060'ın 120 Watt'lık versiyonu, ikincisi soğutma sistemi ve kasa kalitesi, üçüncü olarak da bu fiyat bandında oyuncu laptopları için de açık ara en iyi batarya performansı. Hem yazılım hem mühendislik hem de oyun için 30.000 bütçeyle gözü kapalı önerebileceğim rakipsiz bir laptop diyebilirim. Şu anda stoklara tekrardan giren ve %100 sRGB 16 inç Full HD ekranıyla beraber 35.000 TL'ye performans ve ekran kalitesi yönünde düşündüğümde en dengeli laptop Victus 16'nın Ryzen 7 7840S ve RTX 4060'ın 120 Watt'lık modeli. Buradaki %100 sRGB önemli bir artı. Çünkü ekranda renkler çok daha doğru bir şekilde önümüze çıkıyor. 16 GB 8x2 5600 MHz RAM'lerin yanında 1 TB SSD ile de birlikte geliyor. Üçüncü sırada benim için ekran kalitesi birinci öncelik değil ve bütçem de 35.000 bandında ama bu fiyat bandındaki hem performans hem de soğutma yönünde en iyi cihazı istiyorsam Victus 16 önümüze çıkıyor. i5 14. nesil 2024 versiyon HX serisi yani en güçlü işlemcilerden biriyle beraberiz ve bu işlemci i7 13. nesilden de yaklaşık %10 daha iyi. Yine 16 GB 8x2 5600 MHz RAM'lerle gelirken Victus 16'nın 2024 kasasıyla karşılaşıyoruz ve RTX 4060'ın 120 Watt'lık versiyonu 1 TB SSD ile de birlikte geliyor. Bu laptopa 64 GB'a kadar RAM takviyesi yapabileceğiz. 35.000 TL bütçeyle işlemci, ekran kartı ve soğutma yönünde düşündüğümde en sağlam laptop. Dördüncü sırada benim de 3 ay kullandığım ve kanalda ayrı bir şekilde detaylı incelemesi olan Asus TUF A15'in RTX 4060'lı modeli önümüze çıkıyor. Burada üst kapakta metal bir yapıya yer verilmiş. Kasanın diğer detayları da plastik olarak önümüze çıkıyor. Fakat Asus TUF A15'i rakiplerinden ayıran en önemli detaylardan biri kesinlikle malzeme kalitesi.
Hem iç yüzeyi hem de arka yüzeyde esneme yapmayan ciddi anlamda dayanıklı bir kasayla beraberiz. Fiyatına oranla da verdiği hissiyat gerçekten üst seviyede. Klavye hissiyatı da oldukça başarılı. Ryzen 7 7. nesil yüksek performanslı bir işlemci kullanılmış. Cinebench'te tek çekirdek 1500, çoklu çekirdekte de 13700'ü geçmeyi başarıyor. 16 GB 4800 MHz 8x2 RAM'ler önümüze çıkıyor. 512 M.2 SSD'ye ek olarak da bir adet boşta olan M.2 yuvamız da var. Full HD 144 Hz'lik bir paneli burada görebiliyoruz ve %100 sRGB renk gamutuyla gerçeğe çok yakın renkler verebiliyor. Burada kontrast, renk doygunluğu ve canlılık açısından da bu ekranın gayet başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. CS2, Valorant gibi yüksek FPS aldığımız oyunlarda G-Sync desteğiyle 144 Hz'e optimize ederek görüntüdeki yırtılmaları ciddi şekilde engelliyor. Ayrıca şu anda stoklarda hepsi buradanın kendisi yani resmi satıcı var. 5. sırada eğer benim için büyük ekran birinci öncelik. Büyük ekranlı bir laptop istiyorsanız MSI Katana 17'yi görüyoruz. i5 12. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 16 GB 8x2 4800 MHz RAM'lerin yanında 512 SSD ve RTX 4060'ın 105 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. 17.3 inç Full HD 144 Hz bir panelle de beraber geliyor. Katana 17 oldukça kaliteli bir kasaya sahip ve performansın yanında soğutma yönünde de güçlü bir cihaz. Bu fiyat bandında 17.3 inç alınabilecek açık ara en iyi laptop. 6. sırada 40.000 bütçeyle benim tartışmasız favorim Nitro 16'yı görüyoruz. Ryzen 7 7. nesil performans serisi işlemciyi görürken 16 GB çift kanal RAM'ler, 512 SSD ve RTX 4060'ın yine 140 Watt tam performans versiyonunu görüyoruz. Özellikle de hem büyük ekranlı hem de ekran kalitesi iyi bir laptop istiyorsanız Nitro 16 oldukça mantıklı. Çünkü burada aynen Asus TUF A15'te olduğu gibi oldukça kaliteli bir panel kullanılmış. Ayrıca burada çözünürlükte Full HD Plus ve soğutması, performansı ve ekran kalitesiyle 40-45 bin bandında benim favori laptopum. Ve son sırada benim için işlemci performansı ve özellikle de ekran kalitesi birinci öncelik diyorsanız şu anda indirimde olmasıyla da 40.000 sınırında işlemci ve ekran kalitesi yönünde en iyisi Dell G16'yı görüyoruz. i7 13. nesil HX serisi bir işlemci burada kullanılmış. 14 çekirdek ve 20 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB 8x2 DDR5 RAM'ler ve RTX 4060'ın tam performans 140 Watt'lık versiyonuyla karşılaşıyoruz. 16 inç QHD Plus yani 2K'nın üstünde bir çözünürlüğü görürken 3ms 165 Hz'lik bir panele sahip. Açıkçası hem performans, ekran ve işlemci yönünde bu fiyat bandında en dengeli laptop. Ama bu laptopun batarya performansından hiçbir şey beklememek gerekiyor ve ısınma problemi de yaşamayacağınız bir laptop. Ama Nitro 16 ile kıyasladığımda soğutma yönünde bir adım geride. Yine de bu fiyat bandında bu ekran ve bu işlemci çok büyük bir artı. Dostlar şimdi en önemli kısım yani favorilerimden bahsedersem bu noktada hem ekran hem de performans olarak en iyi cihazı istiyorsam Victus 16'nın 4050 versiyonu çok mantıklı. Bütçem 35.000 ve benim için ekran ve performans birinci öncelik ve işlemci olarak aşırı yüksek bir beklentiniz yoksa Victus 16'nın Ryzen 7 ve 4060'lı modeli 35.000 bütçe ile alınabilecek en mantıklı laptop. Fakat ben laptopu mühendislik, yazılım veya render için kullanacağım. Bu noktada hem işlemci hem de ekran kartı benim için birinci öncelik. Bu sefer Victus 16'nın 2024 kasası i5 14. nesil HX serisi olan versiyonu çok daha mantıklı. Ama ben oyun için bir laptop alacağım ve laptopu yanımda taşımak, kompakt, hafif olması da benim için önemli ve ekran kalitesi de iyi olsun dediğinizde bu fiyat bandında benim de favorilerimden Asus TUF A15 oyuncular için gerçekten mantıklı. Eğer 30-40 bin bandında büyük ekranlı ve sağlam bir laptop istiyorum diyorsanız bu noktada bu fiyat bandının en iyisi ve rakipsiz olan MSI'ın Katana 17 modelini alırdım. Son olarak bütçem 40 binse de soğutması, kasa kalitesi ve genel deneyimiyle tamamen sorunsuz ve benim de favorim olan Nitro 16 40 bin bütçeyle alınabilecek en iyi laptop. Açıkçası listeyi de genel anlamıyla değerlendirirsem bu fiyat bandında her yönüyle düşündüğümde bu laptoplar dışında 30-40 bin arasında başka bir laptopa bakmanızı önermiyorum. Çünkü soğutma,
Ama performans, deneyim her yönüyle düşündüğümde en iyi laptoplar bunlardı. Ve bu laptopların hepsinin en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Ve sizce bu serinin daha uygun fiyatlı versiyonda gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı size bağlı ve aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yine mutlaka yorumlarda bekliyorum. Elimden geldiğince yetişebildiğim kadar cevap vermeye çalışırım ve tekrar hatırlatayım. Bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.